Ocak ayı, Hollywood'un çöplük alanı olarak biliniyor ve 2024'ün bunu The Beekeeper'dan daha uygun bir şekilde kanıtlayabileceğini düşünmüyorum. Suicide Squad'ın yönetmeni olarak tanınan David Ayer, şimdiye kadar gördüğüm en genel ve akıllara durgunluk veren aksiyon filmlerinden biri için güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Jason Statham, Derek Danford liderliğindeki bir grup internet dolandırıcısının yaşlı insanları paralarını vermeleri için kandırmasının ardından intikam arayışına giren, arıcı, olarak da bilinen adam Clay'i canlandırıyor. Adamın intikamını almak istediği kadının kızı, aynı zamanda siber dolandırıcıların izini sürmek için ekibine liderlik eden FBI ajanı Verona Parker'dır. Filmin ilk ve en göze çarpan kusuru yazımındadır. Statham'ın karakteri tek kişilik bir ölüm makinesidir. Bu, John Wick veya John McClane gibi aksiyon filmi kahramanlarının ortak özelliği olsa da adam Clay, ahşap bir tahtanın karizmasına sahiptir. Adamla ilgili hemen hemen her şey hakkında kasıtlı olarak karanlıkta kalıyoruz ve düzinelerce kişiyi katlettiği dolandırıcı kurbanla bağlantısını kurmak için neredeyse tek bir konuşmamız bile yok. Bu da onu, öldürdüğü insanlar kötü olması dışında desteklemediğimiz bir kahraman haline getiriyor. Şans eseri, adam bu filmdeki her kötü adama dijital olarak okuma yazma bilmeyen yaşlıları avlamanın ne kadar kötü olduğunu ifade ettiği için film bize bunu hatırlatmaktan asla geri kalmıyor. Ki bu acı verici bir şekilde ortada. Sorun şu ki, adalet konusunda ne kadar kaygılı olduğu göz önüne alındığında, pek çok masum insanı öldürüyor. İntikam, arayışında, durumu gerçek profesyoneller gibi ele almaya çalışan sayısız gizli servis, FBI ve SWAT ekibi üyesini katleder. Film, Jeremy Irons'a, arıcılar, örgütünün tamamının, o kadar havalı oldukları için uygun cezai prosedürlere uymak zorunda olmayan, baş belalarından oluşan gizli bir topluluk olduğunu açıklamasını sağlayarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Filmdeki daha sonraki olaylar adamın görevinin neden, arıcı, gündemine aykırı olduğunu kanıtlasa da, o hala sağı ve solu, çoğunluğun iyiliği için, korkunç bir şekilde öldürüyor. Aksiyon filmleri gerilim dolu çünkü kahramanın misyonuna inanıyorsunuz ve onlar büyüleyici ve etrafta dolaşmak eğlenceli. Arıcı tam tersini yapar. Kahramanla olan idealist çatışmalarımın yanı sıra, hadi sadece isimden bahsedelim. Arıcılar. Gerçekten mi? Bu filmdeki her karakter bu isme Harry Potter'daki Voldemort'la aynı ağırlıkta yaklaşıyor. Statham bu filmin yarısını en ufak bir ironi olmadan, kovanı korumak ve buna benzer şeylerden bahsederek geçiriyor. Arılarla ilgili her satır son derece komik. Bu filmin kendisini bu kadar ciddiye alması gerçekten çok komik. Bu aynı zamanda eski X kuşağı ve Boomer kuşağının internet dolandırıcılarının düşündüğü gibi hisseden kötü adamları da kapsıyor. Çağrı merkezleri tonlarca neon ışıkla donatılmış ve patronlar korkak, nüfus sahibi kripto kardeşlere benziyor. Hatta bir adamın NFT'lerle adama hayatı için yalvardığı bir sahneyi ve bir adamın üzerinde, keçi, yazan bir takım elbise ceketi giydiği bir sahneyi bile içerecek kadar ileri gidiyor. Elbette, bu dolandırıcılar kötü adamlar, ancak, senden daha kutsal, adam tarafından sürekli onlarla konuşulduğunda, filmin, Büyük Baba'nın devam ettiği, bugünlerin çocukları, türünden bir filme başlamasına bir adım uzakta olduğunu hissettim. Seni sosyal medyada gördüğünde. Bu filmin kötü adamlarının yürüttüğü dolandırıcılık o kadar karikatürize edilmiş ki, dijital açıdan en cahil insanların bile buna kanabileceğine inanmakta zorlanıyorum. Filmin sosyal medya ve teknoloji odağı gerçekten de bu yüzeysel seviyede. Filmin 3. perdesi, dolandırıcılık parasının başkanlık kampanyasını finanse etmeye nasıl gittiğini anlatıyor. Bu aynı zamanda zaten maçoluk ve, teknolojinin kötü olduğu, intikam hikayesine yarı pişmiş MAGA benzeri bir politik üstünlük kazandırıyor. 1 saat 45 dakikada arıcı, zaten anlaşılmaz ve aptalca bir olay örgüsüne hızla giren aksiyon sahneleri arasında hızla uçuyor. Eğer diyaloğun her bir satırı ya acı verici derecede kuru ya da komik derecede aptalsa, buna daha çok gücenirim. Bu filmdeki her değişim o kadar kötü ki, ne yazık ki, arıcının eylemi gerçekten de pek iyi değil. Bu sahnelerdeki görüntü yönetmenliği o kadar dalgalı ki olup biteni takip etmek zor. Ayak uydurmayı başardığınızda, zaman zaman pratik olmayan ya da vahşet gibi absürt, ne oluyor, anlarıyla bölünen son derece sıradan dövüş sahneleri elde edersiniz. Beyninizi kapatırsanız bazı dövüşler keyifli olsa da, bu türdeki diğer 1,5 milyon film gibi büyüleme konusunda başarısız oluyorlar. Arıcı, nicelik açısından aksiyon filmi türüne uyuyor. Ancak kalite açısından yetersiz olmaya devam ediyor. Arıcı çok komik ve kötü bir film. Neredeyse parodi noktasına varacak kadar ciddi olan bu kendini beğenmiş film, asla kullanmayacakları saldırı tüfeği kasalarının üzerinde cezalandırıcı etiketler taşıyan insanlar için tasarlanmış özensiz bir intikam fantezisidir. Baştan sona tam bir felaket, pek çok an bunun çok korkunç ve komik olduğunu kanıtlıyor.